Evet değerli izleyiciler, Türkiye'nin Gezi Tatil ve Tanıtım kanalından size selamlar. Ben Mesut Adıgüzel. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Aslında bu video bir önceki videonun devamıdır diyebiliriz. Diğer videoda Efes ile ilgili video hazırlamıştık değerli arkadaşlar. Yani Efes'i anlatıp da Meryem Ana Kilisesi'ni anlatmamak olmazdı. Nasip olursa bundan sonraki videoyu da yoğun turist çeken yerlerden biri olan Şirince köyünü de size tanıtmak istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi size bazı bilgiler verelim siz videonuzu izlerken. Selçuk Meryem Ana Evi Kilisesi. Selçuk Meryem Ana Evi Kilisesi 90'ların sonuna doğru Papa 4. Paul tarafından Hristiyan dünyası için resmi bir haç merkezi ilan edilen Meryem Ana Evi son zamanların en popüler uğrak yerlerinden biri haline gelmiştir. Sadece haç niyetiyle seyahat edenlerin değil, günübirlik turistik amaçlarla gezinen seyyahların da mistik havasıyla etkilemektedir. Hristiyan dünyasında 15 Ağustos tarihinde Hazreti Meryem'in göğe yükseldiğine inanılır ve Meryem Ana Evi'nin bahçesinde geleneksel olarak her yıl bu tarihte ayinler düzenlenir arkadaşlar. Biliyorsunuz Müslüman olduğumuz için de ayrı bir yere sahiptir Hazreti Meryem. Bizzat kendim de oraya gidip gördüm. O yıllarda bir mucizeye de şahit oldum değerli arkadaşlar. Selçuk'ta yaşadığım yıllarda o bölgede bir orman yangını çıkmıştı. Yangınlar tam Meryem Ana'nın evine varmak üzereyken rüzgar ters vurmuştu ve yangın uzaklaşmıştı. Hatta bahçeden baktığım zaman ağaçların, yani Meryem Ana evinin etrafını saran ağaçların tepesindeki siyahlıkları da görebiliyordum arkadaşlar. Çok da etkilenmiştim, yani huzurlu bir yer. Bilgi vermeye devam edelim arkadaşlar. Meryem Ana Evi hikayesi. Meryem Ana Evi hikayesi Meryem Ana Evi tarihi, kültürel, arkeolojik, sanatsal dokularıyla son zamanların en çok rağbet gören Efes antik kenti yakınlarında Bülbül Dağı'nın zirvesinde yer almaktadır. Aziz Yuhanna'nın kendi İncil'inde de belirttiği üzere Hazreti İsa annesi Meryem'i ve en çok sevdiği havarisi Yuhanna'yı birbirine emanet etmiştir. Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi olayından sonra, tabii ki bu bilgiler değil arkadaşlar, Hristiyan aleminin inandığı bilgiler. Müslüman olarak inandıklarımız biraz farklı. Meryem Ana'nın Efes'e geldikten sonra burada yaşadığına inanılmaktadır. Meryem Ana Evi'nin 1800'lerde keşfedilmesi, Almanya'da şifası bulunmayan bir hastalığa yakalanan rahibe anne Katerina Amerik'in anlatımlarıyla dayanarak gerçekleştirilmiştir. Hastalığı süresince gördüğü rüyalara ve özel görünümlere istinaden rahibenin ölümünden sonra 1842 Meryem'in Hayatı adlı bir kitap basılmıştır ki bu kitap Hristiyan dünyasında çok büyük bir yankı yaratmıştır. Kitapta Efes dolaylarındaki bu evin konumu ve dış görünümü ilgili detaylı bilgi verilmesi, Meryem Ana ve Aziz Yuhanna'nın Kudüs'ten Efes'e gelirken yolculuklarında yaşanan olayları ve Hazreti Meryem Ana'nın oğlu İsa için nasıl üzüldüğünü anlatılması mucizevi bir olaydır. Aslında bu bir mucize de diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu rahibe ömrü boyunca yatalak bir hastadır. Ve çocukluğundan beri de ne Selçuk bölgesini ne de Hazreti Meryem Ana Evi Müzesi'ni hiç görmemiştir. Burada ziyaret edebileceğiniz bazı noktaları da değinelim. Milattan sonra 1. yüzyıla ait su sarnıcından sonra eve doğru yürüdüğünüz yolun sonunda Meryem Ana heykelini göreceksiniz. Heykelden sonra 1951-52 yılları arasında restore edilen Meryem Ana Evi'nin ziyareti ettikten sonra merdivenlerden inince aşk, para ve sağlık getirdiğine inanılan 3 çeşmeden su içip yanında bulunan dilek duvarlarını dileklerinize bağlayabilirsiniz. Bu duvar oldukça dileklerle dolu bir yer arkadaşlar. Ziyaretinizi gerçekleştikten sonra Meryem Ana Evi'nden ayrılmadan önce orada bir Türk kahvesi de içebiliyorsunuz.
dini bir ziyaret yeri olduğu için uygun kıyafetle gidilmesi beklenmektedir. Meryem Ana evindeki görevli kişilerden istediğiniz takdirde ev ziyareti süresince şal vesaire gibi temiz elbiseler de temin edebiliyorsunuz. Burada görevli Katolik rahiplerin sıcak ve samimi yaklaşımı gözünüzden kaçmayacak başka bir ayrıntıdır. Peki nasıl gidilir değerli arkadaşlar? Kendi özel aracınızla gidebileceğiniz gibi Kuşadası'ndan dolmuş kullanarak Selçuk'a, Selçuk'tan da taksi kullanarak Meryem Ana evine ulaşabiliyorsunuz. Zaten ikisi arasında 9 kilometre var. Kuşadası'ndan Meryem Ana evine direkt araç yoktur. Ya kiralayacaksınız ya da özel bir firmayla anlaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Biraz sonra da açıklamalı olarak bölümlerini anlatacağız. Burası değerli arkadaşlar girişteki Meryem Ana heykeli. Bunlar Meryem Ana Evi Müzesi'nin dıştan görüntüleri değerli arkadaşlar. Burası ise iç bölümü değerli arkadaşlar, yani ibadet yapılan yer, girenlerin dua ettiği, ibadet ettiği yer. Burası değerli arkadaşlar, aşk, para ve sağlık getirildiğine inanılan 3 çeşme. Birincisi aşk, ikincisi para ve üçüncüsü sağlık çeşmesi. Burası temsili bir heykel değerli arkadaşlar. Yani Hazreti Meryem ve havarisinin Hazreti İsa'yı temsil eden temsili bir yer. Burası işte dileklerin asıldığı dilek duvarı değerli arkadaşlar. Herkes gönlünden geçtiğini yazıp buraya asıyor. Ya biliyorsunuz, yani İslamiyet bunları reddediyor ama insanlar yine de bir umut için inanıyorlar. Burası değerli arkadaşlar vaftiz havuzu, yani vaftiz edilen havuz. Burası değerli arkadaşlar kutsal külün bulunduğunu düşünülen yer, yani mumlar yakılıp dilekler tutulan bölüm.
Evet, hepsi bu kadar değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.